Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte fıstık şapka nasıl örülür onu öğreneceğiz. Bu fıstık şapka modelimizi bu yaz sezonunda yine ünlü bir markada da çalışmasını gördük. Ben de bu fıstık şapkayı kendimce revize ederek sizlerle paylaştım. Şapkayı örerken arkadaşlar tercihim her zaman şu oluyor. Ben bu şapkayı kullanabilir miyim? Ya da ben bu ürünü kullanabilir miyim? Kullanışlı bir ürün mü ya da kullanışlı hale nasıl getirebilirim diye düşünüyorum. Bu şapkayı kendi standart ölçülerimle hazırladım. Hem Instagram sayfamda hem de burada da sizlerle videolarını paylaşıyorum. Bu şapka şu anda oldukça kullanışlı oldu arkadaşlar. Gerçekten böyle çok terekli istemeyen arkadaşlarımız için, yani çok daha klasik model istemeyen arkadaşlarımız için kurtarıcı bir parça oldu. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ben şimdi bu şapkamda biraz daha renk verdim. Böyle arda kalan ipliklerimi değerlendirmek istedim. Şimdi sizinle birlikte çalışacağım modeli bir tık daha sade çalışacağım. Ama bu şapkamda çok güzel oldu. Özellikle gençler bu şapkalara bayılıyor. Hediye örmek isteyen arkadaşlarım bu modelden çalışabilirsiniz. Ayrıca böyle kullanma işlemi vesaire gerekmiyor bu şapkamız. Neden diyeceksiniz? Fıstık modeli olduğu için arkadaşlar şapka oldukça hacimli. Bakın görüyorsunuz zaten kalıp gibi duruyor. Yapısının bozulma ihtimali çok düşük. Hatta ben biraz da kullandım. Sizler için çekim yaptım. Onları da paylaşacağım sizlerle. Bu yüzden bu şapkayı herhangi bir kolalama işlemi gerekmiyor. Çok az iplik gidiyor. Şapka şu haliyle 140 gram arkadaşlar. Direkt ölçtüm 140 gram. Elinizde arta kalan ipliklerinizle böyle çalışmalar yapabilirsiniz. Hem de iplikleriniz de değerlenmiş olur. Şapkanın çok detaylı bilgilerini vereceğim arkadaşlar. Hiç gözünüz korkmasın. Çok rahat örebileceğiniz şekilde anlatımını yapacağım. Her bir yerinde ölçülerini vereceğim. Böyle bu şekilde de kullanabilirsiniz. Başta kafada nasıl duruyor onunla alakalı da videolar Instagram sayfamda paylaşıyorum. Pembe Düğme Atölye'den takipte olabilirsiniz. Yine YouTube kanalımdan da Shorts videolar kısmından erişebilirsiniz. Dediğim gibi direkt böyle terekli olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz böyle şu şekilde kullanabilirsiniz. Kafanıza taktığınız zaman ön kısmını nasıl form vermek istiyorsanız arkadaşlar o şekilde şapka rahatlıkla form alıyor. Sade tek renkle çalışabilirsiniz. Böyle işte renkleri kombin ederek çalışabilirsiniz. Bakın dediğim gibi bu şapkamda işte ben buraya bir tane farklılık olsun diye daha böyle kırmızı renk kattım. Çok güzel, çok şık bir şapka oldu. Şimdi şapkanın direkt ölçülerine de geçelim. Zaten çok detaylı ölçülerini örerken size paylaşacağım ama yeni başlayan arkadaşlarım video başında da öğrenmek isterlerse şöyle onların da ölçüsünü vereyim. Başlangıç noktasından itibaren bitiş noktasına kadar arkadaşlar şapkamız yaklaşık 26 santim. İplik olarak dediğim gibi bunda ben birçok renk kullandım. 2 sırada bir renk değiştirdim. Siz dilerseniz bütün sıraları farklı renklerde örebilirsiniz. Şimdi sizle birlikte çalışacağım şapkamızda 4 renk kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim renklerimi de. Ortalama olarak hepsini toplam arkadaşlar 150 gram kadar diyebiliriz. Yani bir renk iplikten ortalama olarak 40 gram kadar iplik yeterli oluyor. Bir renk arkadaşlar 2 kere tekrarlamış olacak. Dediğim gibi artık renk olayı size kalmış. Tığ olarak da arkadaşlar 3,5 milim yün tığı tercih ettim. Sizler ipliğinizin kalınlığına ve inceliğine göre tığ numaranızı 1 numara arttırıp veya 1 numara düşürebilirsiniz. Evet, videoya geçmeden önce sizden de bir ricam olacak. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüş önerileriniz de olursa arkadaşlar yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Hadi buyurun o zaman fıstık model şapkamızı örmeye başlayalım. Şapka yapımına geçmeden önce şöyle size de bir şablonunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle dilerseniz ekran görüntüsünü alabilirsiniz. 12 adet tek fıstıkla başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra fıstıklarımızı çifte çıkartıyoruz. Daha sonra buralarda arttırmalar yapıyoruz arkadaşlar. Kafa taban ölçüsüne gelene kadar arttırmalar yapıyoruz. Burada istediğimiz santime ulaştıktan sonra arkadaşlar birkaç sıra düz örüyoruz. Ve daha sonra terek kısmına geliyoruz. Terek kısmında da arttırmalarımızı yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tutayım.
dilerseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Zaten yaparken arkadaşlar şablonumuza da tekrar bakacağız. Ben çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Çok rahatlıkla örebileceksiniz. Evet, şimdi hadi buyurun şapkamızı örmeye başlayalım. Fıstık şapkamızın başlangıcında arkadaşlar sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halka bilmeyen arkadaşlarımız için çok pratik bir yöntem göstereceğim. Bu yöntemle rahatlıkla yapabileceksiniz. İpliği parmağımıza doladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle yuvarlıyorum ipliğimi. Ve burada bir çarpı görüntü oluşuyor. Tığımı buradan geçiriyorum. Arkadan bakın bir yandan da burayı tutuyorum şöyle parmağımla. Arkadan bir tane ilmek alıyorum. Bir tane daha ilmek aldım. Ve bakın sihirli halkam oluştu. Şurayı da şöyle tutalım, bozulmasın çünkü yapısı. Şimdi fıstık yaparken ipliklerimizi uzatarak çalışacağız. Bu ipliğimizi eğer kısa tutarsanız, uzatmazsanız arkadaşlar şapkanızın ölçüsü küçük olacaktır. O yüzden mutlaka iyi bir şekilde uzatalım. Bu ölçü arkadaşlar ortalama olarak yaklaşık 1,5 santim şuradaki kısım. Ve yaklaşık olarak da şöyle bir baş parmağınızın en uzunluğuna denk geliyor arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi uzattım. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve tam orta noktasına batıyorum. Tekrardan bunu uzatarak çıkartıyorum. Bir tane battım, çıkardım. Bakın tığımın üzerine 3 tane ilmek oldu. Tekrardan bir ilmek aldım üzerine, battım. İkinci kere çıkarttım ve uzattım. Bir kere daha yapıyorum aynı işlemi. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Arkadan battım, çıkardım ve uzattım. Bakın 3 kere battık arkadaşlar. Ortaya ilmeklerimizi uzatarak çıkardık. Şimdi bunların hepsini birlikte çıkartıyorum. Bu noktada bir tane de zincir çekiyorum. Ve bakın ilk fıstığım oluştu. İlk tek fıstığımı yapmış oldum. Devam ediyorum. Bakın tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. İlk ortaya batıyorum. Ve uzatarak ipliğimi çıkartıyorum. Tekrar aldım ilmeğimin üzerine, ortaya battım. Tekrar uzatarak çıkartıyorum. Şimdi başlangıcı yapmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Daha sonra kolaylıyor. Hiç merak etmeyin. Şöyle uzatabildiğiniz kadar uzatın. Şimdi sonuncu batacağım. Bakın. Aldım tığımın üzerine. Battım. Uzatarak. Evet, şöyle uzatarak çıkarttım arkadaşlar. Ve hepsini birlikte çıkartıyorum. Ve bir tane zincir çektim. Bir yandan da sihirli halkanızı yavaştan kapatın ama çok da kapatmayın. Çünkü buraya arkadaşlar 12 tane fıstık gelecek. Şimdi devam ediyorum. Bakın ikinci fıstığımı da yaptım. Üçüncü fıstığımı yapacağım. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Ortaya batıyorum. Çıkartıyorum. Bakın. Tekrar tığımın üzerine aldım. Tekrar batıyorum. Alttan çıkartıyorum. 2. Tekrar aldım. Ortaya battım. Alttan çıkarttım. 3. Şimdi bunların hepsini birlikte çıkartıyorum. İlmek topluyorum yani. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Üçüncü tek fıstığımı da yapmış oldum. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ortaya battım. Çıkardım. Uzatıyorum ilmeğimi. Üzerine alıyorum. Batıyorum ortaya. Çıkartıyorum. Yine uzatıyorum. Üzerine aldım tekrar. Ortaya batıyorum. Ve ilmeğimi uzatıyorum. Bakın. Tığımın üzerine 2, 4, 6, 7 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum arkadaşlar. Topladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve bakın 1, 2, 3, 4. fıstığımı da tamamladım. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Ortaya batıyorum. Ve ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın üzerine aldım. İkinci kere batıyorum. Uzatıyorum. Tığımın üzerine aldım. Şimdi üçüncü son. Uzattım. Hepsini birlikte topluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. 5. fıstığımı da tamamladım. Üzerine aldım. Battım. Bakın uzattım. İkinci kere doladım. Batıyorum. Arkadan uzatıyorum. Ve üçüncü kere battım. Arkadan uzattım. Topluyorum. Ve bir zincir. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık yaptık. Şimdi bunu arkadaşlar 12'ye tamamlayacağız. Bütün işlemlerimiz aynı. Alıyorum, batıyorum, uzatıyorum. Bu şekilde 3 defa yapıyorum. Sonra hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekip devam ediyorum.
Evet, 11. fıstığımı da yaptım. Şimdi yavaştan arkadaşlar şöyle de yavaştan çekin. Çünkü birden çekmeyin. Sihirli halkanın ucunu böyle birden çekerseniz ipliğiniz kopar. Çünkü kapatabildiğimiz kadar şu oranı kapatmaya çalışacağız. Son fıstığı yapacağım şimdi. Bakın tığımın üzerine alıyorum. Battım ortasına. Çıkardım, uzattım. Tekrar tığımın üzerine aldım. Ortaya batıp ilmeğimi uzatıyorum. 2. Tekrar aldım. Ortaya battım, uzattım. Ve hepsini birlikte topluyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane fıstığımı tamamladım arkadaşlar. Bakın şöyle çekiyorum ama çok dikkatli olun. Kopmasın ipliğiniz. Evet. Kapatabildiğiniz kadar arkadaşlar. Çünkü tamamen kapanmıyor. Bakın bende de. Şimdi bakın bir tane zincir çekmiştik topladıktan sonra. Şu noktaya batacağız. Dikkat, nereye batacağız? Bakın zincirin şurasına değil de ondan önce hani ilmekleri toplarken böyle bir tane zincir çekiyoruz ya arkadaşlar. Topluyoruz ilmekleri. Oraya batıyoruz. Yani zincirin bir sıra gerisine batıyorum ve ilmeğimi çıkardım. Bu ilmekten geçirdim. İlmek kaydırma yaptım yani. Bakın bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum. Böyle el ütüsü de yapın bir yandan elinizle. İlk sıram tamamlandı. Gidin şablondan bakalım doğru mu yapmışız. Bakın arkadaşlar 12 adet tek fıstıkla başladık. Aralarda bir zincir çekerek. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıradayız. Şimdi ikinci sırada bu 12 adet tek fıstığı 12 adet çift fıstığa çevireceğiz. Nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Şimdi bu noktada arkadaşlar bir tane şöyle zincir çekiyorum başlangıç için. Şimdi aralarda hatırlayın bakın bir tane zincir var bu tek fıstıklarımızın arasında. Bu aralardaki tek zincirli kısımlara batarak ilerleyeceğiz. Şimdi burada ipliğimi şöyle uzatıyorum. Hatırlayın 1,5 santim ortalama olarak uzatıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve tam dibine arkadaşlar, bu dibine dediğim şey zincirin aralarına, bakın fıstıkların arasındaki zincirlere batıyorum. Arasına ilmeğimi çıkartıyorum. 1 aldım üzerine, arkadan aldım, çıkardım. 2 aldım üzerine, arkadan çıkardım, uzattım. 3 bakın sonra bu hepsini birlikte yine ne yapıyorum arkadaşlar, topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Devam. Şimdi ne yapacağım? Aynı noktaya tekrardan bir tane fıstık yapacağım. Şimdi tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Batıyorum. Arkadan çıkartıp uzatıyorum. 1. Arkadan aldım. Uzattım. 2. Üzerine aldım. Arkadan uzattım. 3. Hepsini birlikte topluyorum arkadaşlar. Şöyle. Dikkat. Burada zincir çekmiyorum. Burada püf noktası bu arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki her bir zincir boşlukların aralarına bu şekilde V gibi 2 tane fıstık yapacağız. Bu 2 fıstık aralarında hep bir tane zincir olacak. Altta yaptığımız gibi. Yalnız bu fıstıkları geçişlerinde bakın şimdi geçişim var. Yani şu aradan bu araya geçiş yapacağım. Geçişlerde arkadaşlar zincir çekmiyoruz. Ne demek? Bakın topladım ya. Burada normalde ne yapıyorduk? Zincir çekiyorduk. Hayır, bunu yapmıyoruz. Topladım. Hemen üzerine bir tane ilmek alıyorum ve bu noktaya batıyorum. Uzatıyorum ve fıstığımı yapmaya başlıyorum. 3 kere batıp çıkıyordum arkadaşlar. Hatırlayalım. Bakın. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar aynı noktaya bir tane daha fıstık yapacağım. Buradaki gibi V görünüm oluşacak. Bakın hemen diğer şapkamızı da şöyle göstereyim size. Daha rahat anlaşılması adına. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki zincir aralarında V görünümleri var. Görüyorsunuz. Burada zincir arasındaki aynı noktaya yaptığımız fıstıkların arasına bir tane zincir yapıyoruz. Aklınızda şöyle kalsın arkadaşlar. Aynı noktaya yaptığımız fıstığın arasına bir tane zincir yapmazsak bunlar zaten birleşirler. O yüzden bunları ayırmak adına her zaman aynı noktaya yaptığımız fıstıkların arasında bir tane zincir olacak. Yanlarda yaptığımız zaman herhangi bir zincire gerek yok. Çünkü zaten ayıran bir nokta var. Bakın. Bu arkadaşlar bu şapkamızda püf noktası.
Devam ediyoruz. Zaten birlikte aşama aşama yapacağız. Bakın bir tane zincir çektim. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktayı yapacağım. Bakın aynı noktaya batıyorum. Uzatıyorum. Üzerine aldım. Tekrardan batıyorum. Uzattım. İkinci uzatmam. Tekrar aldım. Batıyorum. Uzattım. Üçüncü uzatmam. Bakın tığımın üzerinde 7 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın topladım. Şimdi zincir çekecek miyim? Hayır. Neden? Çünkü bir sonraki boşluğa geçeceğim. Dikkat. Arada zaten fıstık var. Zincir çekmeme gerek yok arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Hemen batıyorum ve ilk uzatmamı yapıyorum. Fıstığımın ilk uzatması. 1. Üzerine aldım, battım, çık. 2. Üzerine aldım, battım, çık ve 3. Şimdi hepsini birlikte topluyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Çünkü neden? Aradayım ve buraya bir fıstık daha yapacağım. Üzerine aldım, batıyorum. Birinci uzatmam. Üzerine aldım, ortaya battım. İkinci uzatmam. Üzerine aldım, ortaya battım. Üçüncü uzatmam. Bakın tığımın üzerinde hepsi var. Hepsini birlikte çıkartıyorum. Topluyorum. Yani zincir çekecek miyim? Hayır. Çünkü neden? Diğer araya geçeceğim. Zaten arada bir fıstık var. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Ortaya battım. Yani diğer zincirin arasına. Tığımın üzerine bir tane daha ilmek aldım. İkinci kere uzattım. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Arkadan aldım. Üçüncü kez uzattım. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Çünkü aynı noktaya bir tane daha fıstık yapacağım. Tığımın üzerine ilmek aldım. Arkadan çıkardım, uzattım. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Tekrar battım, uzattım. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Üçüncü kez battım, uzattım. Ve hepsini birlikte topluyorum. Topladıktan sonra zincirim var mı? Yok arkadaşlar. Neden? Çünkü bir sonrakine geçeceğim. Bakın bu şekilde tüm aralara, tüm fıstıkların aralarındaki zincir kısımlarına batıyoruz arkadaşlar. Toplamda şu şekilde V halindeki 2 adet fıstıktan arkadaşlar 12 adet çift fıstığımız olacak. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar bakın son çift fıstığımı yapacağım. 12. çift fıstığımı yapacağım. Tığımın üzerine aldım. Batıyorum. Arkadan çıkardım. Bir tane uzattım. Tığımın üzerine aldım. İkinci kere uzattım. Tığımın üzerine aldım. Battım. Arkadan üçüncü kere uzattım. Ve ilk tek fıstığımı yapıyorum. Topladım. Bir zincir. Çünkü neden? Araya bir tane daha yapacağım. Tığımın üzerine aldım. Arkadan birinci uzatmam. Tığımın üzerine aldım. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. İkinci kere uzattım. Tığımın üzerine aldım. Arkadan aldım. Üçüncü kere uzattım. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Ve şimdi arkadaşlar bakın bitişi nasıl yapacağız? Şimdi burada diğer fıstığımıza geçeceğiz. O yüzden burada zincir çekmiyorum. Aynı şekilde bakın şurası zincir noktam. Hemen o zincir noktamın bir gerisindeki ilmeğe batıyorum. Battım. Arkadan bir ilmek. Bakın herhangi bir tekrar ilmek almadan bu ilmeğimin arasına ilmek kaydırma yaparak bitiş yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle sağlam olması adına. Ve arkadaşlar bu ipliğimi kesiyorum. Ve bakın ilk rengimle 2 sıramı tamamlamış oldum. Her bir renkten 2'şer sıra gideceğimiz için arkadaşlar şimdi bir sonraki renge geçeceğiz. Şimdi bakın bu sırada ne yaptık? İkinci sırada da 24 adet tek fıstık elde ettik. Yani şöyle tek tek sayarsanız 1, 2, 3, 4 diye sayarsanız 24 adet tek fıstık. Ama şöyle V'li halde yani bir çift halinde sayarsanız da arkadaşlar 12 adet bu şekilde çift fıstık elde ettik. Yani şöyle 1, 2, 3, 4 bu şekilde arkadaşlar 12 adet fıstık elde ettik. Şimdi devam ediyoruz. 3. sıradan bir diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi diğer renkli ipliğime geçiyorum arkadaşlar. Renk geçişlerinde şunu yapıyoruz. İpliğimi alıyorum. Şöyle döndürdüm. Bir tane kilit işlemi yaptım. Şimdi bunu bu şekilde tutuyorum. Nerede bitirdik? Bakın burada bitirdik.
şöyle bitirdiğimiz noktanın yanındaki boşluğa batacağım. Bakın zincir kısmı burası. Buraya şöyle batıyorum. Bu iplikleri de aradan gizleyeceğim. Şöyle battım. Aradan ilmeğimi şöyle geçirdim. Bakın. Ve ipliğimi buraya geçirdim. Sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum başlangıç için. Ve tığımdaki ilmeği tekrar uzatmaya başlıyorum. Çünkü yine fıstık yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu sırada ne yapacağız? Hemen gelin şablonumuza bakalım. 3. sıradayız. Ne demişiz? Bir çift fıstık yapacağız. Bir tane arttıracağız. Peki nasıl arttıracağız? Şimdi burada bilmediğimiz bir teknik var. Fıstıklarda arttırmayı öğreneceğiz. Şimdi öncelikle ne dedik? Bir çift fıstık yapacağız. Tığımdaki ilmeğimi uzattım. Tığıma bir tane ilmek aldım. Battım araya. Çıkardım. İlk uzatmamı yaptım. 1. Üzerine alıyorum. Battım. 2. uzatmam. Üzerine aldım. Araya battım. 3. uzatmam. Bakın tığımın üzerinde bütün ilmekler varken hepsini birlikte topladım. Bir tane zincir çektim. Çünkü araya bakın bir tane daha fıstık yapacağım. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Batıyorum. Ve uzatıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek daha aldım. Battım, uzattım. Bakın 3 defa uzatma işlemini yapıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bir çift fıstık yaptık. Şimdi şu aralara batmayacağız. Dikkat. Burada dikkat etmeniz gereken bir püf nokta var arkadaşlar. Batacağımız yer her zaman zincir olan kısım olacak. Bu şapka modelinde hep böyle ilerleyeceğiz. Bakın aralara batmıyoruz. Geçişlere batmıyoruz. Yani şu iki fıstık arasında bakın burası geçiş. Geçiş bölgelerine batmıyoruz. Sadece zincir olan kısımlara batıyoruz. Örgümüz hep bu şekilde ilerliyor. Şimdi buraya batıyor muyum? Hayır. Batmıyorum. Çünkü burada zincir yok ve geçiş. Nereye batacağım arkadaşlar? Bu noktaya batacağım. Topladım. Bakın zincir çekmedim. Yine zincir çekmiyoruz. Geçişlerde zincir yok. Unutmayın. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Ve bakın bu noktaya zincirli olan kısma batıyorum. İlk uzatmamı yaptım. 1. Üzerine aldım. Battım. Uzatıyorum. 2. Üzerine aldım. Arkadan çıkarttım. Uzattım. 3. Üçünü birlikte bakın. Topluyorum. Zincir var mı? Var. Neden? Çünkü araya fıstık yapmaya devam ediyorum. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Arkadan battım. Çıkardım. İlk uzatmamı yaptım. 1. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Arkadan battım. 2. uzatmam. Tığımın üzerine aldım. Arkaya battım. 3. uzatmam. Bakın tığımın üzerinde 2, 4, 6, 7 tane ilmek varken hepsini birlikte topluyorum. Şimdi buraya dikkat. Arttırma yapacağız. Ne yapacaktık? Bir çift fıstık, daha sonra arttırma. Şimdi arttırmalarda arkadaşlar bu noktada 3 adet fıstığımız olacak. Arttırma dediğimiz zaman unutmayın. Bu fıstık şapka yapımında arttırma yapacağız diyorsak arkadaşlar bu noktada fıstık sayısını 3'e çıkartacağız. Tek olarak. Bakın 1, 2, şimdi 3.'ü yapacağım. Ve aralarda da mutlaka arkadaşlar bir tane zincir olacak. Bakın bir zincirimi çektim. Tekrar üzerine aldım. Aynı noktaya batıyorum. Çünkü arttırma dedi bana. Bakın ilmeğimi uzattım. Tığımın üzerine aldım. Arkadan çıkarttım. 2. uzatmam. 3. Hepsini birlikte topluyorum. Ve bakın arkadaşlar arttırma yaptım. 1, 2, 3. 3 fıstık. Normalde 2 yapıyorduk. 3 oldu. Devam ediyorum. Şimdi bir sonraki nokta bakın burası. Zincirli kısma batıyorum çünkü. Burada zincir çekmedim. Dikkat. Çünkü geçiş yapacağım. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Bakın bu noktaya batıyorum. Uzattım. 1, 2, 3. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Çünkü buraya bir tane daha fıstık yapacağım. 1, 2 ve 3. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi burada 2 adet fıstık olacak. Çünkü 2, 3, 2, 3, 2, 3 olarak gidecek. Burada zincir var mı? Yok. Çünkü geçiş yapıyorum. Bakın. Zincirli olan kısma batıyorum. Ve fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 2, 3 topluyorum. Bir zincir.
Şimdi buraya 3 yapacağım. Neden? Burayı 2 yaptım arkadaşlar. 1 2 3 topluyorum hemen. 3 yapacağım için bir de zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. 1 2 ve 3 topluyorum. Bakalım. 2 3 2 3 devam ediyorum arkadaşlar. Buraya zincir çekiyor muyum? Hayır. Üzerine alıyorum. Bir sonraki bakın nokta zincirli olan kısım. Buraya batmıyorum. Dikkat. Buraya batıyorum. Ve fıstığımı uzatıyorum. İlmeğini 1 2 ve 3. Hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir. Devam arkadaşlar. Buraya şimdi 2 tane yapacağım. Üzerine aldım, battım. Birinci uzatmam, ikinci uzatmam, üçüncü uzatmam. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi bu noktaya 3 adet yapacağım. Zincir çekmiyorum, geçiş olduğu için direkt üzerine alıyorum. Battım. 1 2 3. Hepsini birlikte topluyorum. Hepsini birlikte topladım. Arada bir zincir. Çünkü aynı noktaya bir tane daha fıstık yapacağım. Uzattım. 1 ikinci uzatmam, üçüncü uzatmam. Hepsini birlikte topluyorum. Yalnız bakın burada 2 tane yaptım. Şimdi burada 3 tane yapacağım. O yüzden bir zincir. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Çünkü 3 adet fıstığım olacak. İkinci uzatmam. Üçüncü uzatma. Ve hepsini birlikte topla. Bakın arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. 2 fıstık, 3 fıstık. 2, 3, 2, 3. Yani diğer bir tabirle bir çift bir arttır. Bir çift bir arttır da diyebiliriz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın 1, 2, 3. sıramın sonundayım. En son bir noktaya 3 tane tekli fıstık yaptım. Şimdi kapanışı yapacağım. Bir tane zincir çekmiyorum. Neden? Geçiş noktası olduğu için. Fıstığım nerede? Şurada arkadaşlar. Zincirim nerede? Burada. Zincirin bir tık gerisi arkadaşlar. Neresi? Bakın. Şu ilmek. Hemen buna batıyorum. Şöyle arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. İlmek kaydırma yaparak bu ilmeğin bakın bu şekilde arasından çıkartıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Elinizde mutlaka el ütüsü yapın. Devam ediyorum. İpliğimi uzatıyorum. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4. sıraya geçtik. Hemen şablondan bakalım. Bakın 4. sırada ne diyor? 2 çift adet fıstık yap, bir arttır. Yani 2 adet ayrı ayrı, 2 çift ayrı ayrı fıstık yapacağım. Bir tane üçlü yapacağım arkadaşlar. Üçlü ne demekti? Arttırma demekti. Şimdi ipliğimi uzatıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Dibine batıyorum ve fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1 uzattım, 2 uzattım, 3 uzattım. Topluyorum. Arada bir zincir. Çünkü yanına bakın aynı noktaya bir fıstık daha yapacağım. 1 uzattım. Aldım. 2 3. Hepsini birlikte topluyorum. Ve bakın bir çift bir adet yani bir çift fıstığımı yaptım. Devam ediyorum. Geçiş olacak. Bakın dikkat arkadaşlar. Burada da arttırma yaptığımız kısım, hiç kafanız karışmasın. Biz direkt arkadaşlar zincir kısımlarına batıyoruz. Geçişlerde işimiz yok, zincir. O yüzden hem buraya da batacağız hem buraya da batacağız. Şimdi bakın 2 adet yaptım. Zincir çekmiyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki noktam burası. Buraya batıyorum ve ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum. 2 3 topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Çünkü bu noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. 1 2 ve 3 topluyorum. Şimdi bakalım ne oldu? 1 2 2 çift ayrı ayrı fıstık yaptım. Şimdi bu noktaya arttırma yapacağım. Çünkü bana ne diyor şablonda? 2 çift ayrı ayrı fıstık yap, bir tane arttır. Şimdi geçiş olacağı için zincir çekmiyorum, üzerine alıyorum. Bu noktaya yine fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1 2
3. Hepsini topla, arada bir zincir. Üzerine alıyorum. Tekrar bir fıstık daha. 1 2 3. Hepsini topluyorum. Şimdi buraya arttırma dediği için bir zincir çekiyorum. Tekrardan bu noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Üçleyeceğim çünkü. 1 2 3. Hepsini topluyorum. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın 2 çift fıstık, 1 2 ve daha sonra arttırma. Şimdi geçişim var. Diğer zincirli kısma geçiyorum. Buluyorum hemen orayı. Buraya batmıyorum. O yüzden burayı da zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Hemen bu noktaya batıyorum ve ilk uzatmamı yapıyorum. 1 2 3. Hepsini birlikte topluyorum. Arada bir zincir. Tekrar üzerine alıyorum. Tekrar fıstığımı yapmaya başlıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi zincir var mı? Yok. Neden? Bakın bu noktaya geleceğim. Şöyle arkadaşlar, bakın altta 1 2 3 ayrı ayrı arttırma yaptığımız işte fıstıklar vardı ya. Buranın birine 2 tane, diğerine 3 tane denk geliyor. Yani sonuncu bölmeye arttırma denk geliyor. Şimdi birinci çift fıstığımızı yaptık. Şu noktaya batıyorum. Arada zincir yok. Üzerine aldım. 2 çift fıstığımı yapacağım buraya. Pardon, bir çift fıstığımı yapacağım. Bir zincir. Üzerine alıyorum. Tekrar bir fıstık daha. 2 3. Topluyorum. Evet. Şimdi ne yaptık? 1 2. Ayrı ayrı 2 çift fıstık. Buraya ne yapacağım? Arttırma yapacağım. Zincir çekmiyorum çünkü geçişim var. Hemen fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3. Topluyorum. Bir zincir. Tekrar üzerine alıyorum. Bir fıstık daha. 1 2 3. Topluyorum. Şimdi bu noktaya arttırma dediği için bir zincir ve aynı noktaya bir fıstık daha. 1 2 ve 3. Topluyorum. Bakın arkadaşlar. 1 2 çift ayrı ayrı fıstık, bir arttırma. Yani 3 adet. 1 2 çift ayrı ayrı fıstık, bir arttırma, 3 adet. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Dördüncü sıramızı da en son kapanışı birlikte yapalım. Evet, dördüncü sıramızda arkadaşlar bitişine geldim. Bakın en son ilmekleri topladım. Zincir çekmiyorum yine çünkü geçiş yerindeyim. Hemen bakın fıstığımı buldum. Zincir noktası burası. Bir sıra gerisini buluyorum arkadaşlar. Bir ilmek gerisini buldum. Arkadan ilmeğimi aldım ve diğer ilmeğimin arasından ilmek kaydırma yaparak çıkardım. Bir tane de zincir çekiyorum. Kuvvetli olması için şöyle sıkıca tutuyorum. İpliğimi çekiyorum. Ve burada ipliğimi kesiyorum. Çünkü arkadaşlar iki sırada diğer renkteki ipliğimle çalışmamı tamamladım. Şimdi burada hemen size tek adet fıstıkların sayısını vermek istiyorum. Hemen gelin sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 adet tekli fıstığımız var arkadaşlar. Üçlü olarak da bakalım. 1 2 3 4 5 ve 6 adet daha arkadaşlar üçlü yani arttırma dediğimiz fıstıklarımızdan var. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. 5. sıraya geçeceğiz. Hemen diğer renkteki ipliğimi alıyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Bir tane kilit işlemi yapıyorum. Örgümü aldım arkadaşlar. Nerede bittik? Bakın şu noktada bittik. Hemen o noktaya en yakın zincir, aradaki boşluk zincir kısmını buluyorum. Bakın şu şekilde ilmeğim geçirdim. Arkasından ilmek kaydırma yaparak buraya sabitledim. Sabitleme işlemi yaptıktan sonra şöyle bir tane zincir çekiyorum daha sık olması için.
Ve başlıyorum örmeye. İpliğimi şöyle uzattım. Tığımın üzerine ilmek aldım ve fıstık yapmaya başlıyorum. İlk fıstık yapımıyla 2 3 topluyorum arkadaşlar ve bir zincir. Devam ediyorum. Üzerine aldım. Şimdi aynı noktaya bakın. Bir fıstık daha yapıyorum. 2 3 topluyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Bakın bir çift fıstığımızı yaptık. Neredeyiz? 5. sıradayız. 5. sıra bana ne diyor? Bir çift, yani bir çift fıstığını yap. Daha sonra bir arttır. Bir arttır neydi? Bir noktaya 3 adet fıstıktı. Bunu 4 kere tekrarla diyor. Ve bu taban kısmı, kafa ölçüsünün son sırası arkadaşlar. Arttırma yapacağımız yer. Şimdi ne yapacağız? Şu fıstıktan ayrı ayrı 5 adet daha yapacağız. Nerelere yapacağız? Zincir kısımlarına yapacağız arkadaşlar. Geçişlere yapmıyoruz. Fıstıkların arasındaki zincirlere. Bakın ilk fıstığımı yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyorum, dikkat. Çünkü geçişteyim. Hemen zincirimi buluyorum. Neresi zincirim? Burası. Batıyorum ve ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3 tane çıkardım. Hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir. Üzerine aldım. Şimdi bu noktaya bir fıstık daha. 1 2 ve 3 topluyorum. Bakın ayrı ayrı 2 adet fıstık yaptım. Devam ediyorum. Zincir çekmiyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki zincir kısmını buluyorum. Bakın burası. Batıyorum. Ve birinci uzatmam. 2 ve 3. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir. Üzerine aldım. Tekrar batıyorum. 1 2 ve 3. Hepsini birlikte topladım. Bakın 1 2 3 ayrı çift fıstığımı yaptım. Devam ediyorum. Zincir çekiyor muyum? Hayır. Geçişim var. Şöyle zincirimi buluyorum. Üzerine aldım, batıyorum ve ilk fıstığımı yapıyorum. 2 3. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 ve 3. Hepsini birlikte topluyorum. Sayıyorum. 1 2 3 4. Şimdi bir tane daha yapacağım. Zincirimi buluyorum. Burada zincir çekiyor muyum? Hayır. Geçiş noktası. Üzerine alıyorum. Batıyorum. Ve ilk fıstığımı yapıyorum. 2 3 topluyorum. Bir zincir. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı noktaya. Bir fıstık daha. 2 3 ve topluyorum. Evet, sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Bakın 5 oldu. Şimdi arttırma yapacağım. Şimdi bu noktaya arttırma yapacağım. Yani 3 tane ayrı ayrı fıstık yapacağım. Zincir çekmiyorum. Üzerine aldım, battım ve ilk uzatmamı yaptım. 1 2 3. Hepsini topluyorum. Arada bir zincir. Üzerine alıyorum. Tekrar batıyorum. İkinci fıstığım. 2 3 topluyorum. Bir zincir arada. Çünkü ne yapıyorum? Arttırma yapıyorum. 1 2 3. fıstığımı yapacağım yani. 1 2 3. Hepsini birlikte topluyorum. Ve böylece arttırmamı yapmış oldum. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 tane ayrı ayrı çift. Sonra bir üçlü. Devam ediyorum. Şimdi geçiş noktası olduğu için zincir yok. Üzerine alıyorum. Hemen zinciri buluyorum. Bakın burası. Ne yapıyorum? Buraya ilk fıstığımı yapıyorum. 2 3 topluyorum. Arada bir zincir. Üzerine alıyorum. Tekrar bir fıstık. 1 2 3 topluyorum ve devam. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya da bakın. 1 2 3 4 5 ayrı ayrı 5 çift fıstık yapacağım. Sonra bu noktaya ne yapacağım? Arttırma yapacağım. Yani 3 tane ayrı ayrı fıstık, aralarda bir zincir. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz.
Toplamda üçlü olarak 4 tane üçlü yapmış olacağız. Yani 4 defa arttırma yapacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonunun bitişini birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın 5. sıramın da sonuna geldim. En son arttırmamı yaptım. Yani bir zincir noktasına 3 tane fıstık yaptım. Aralarında bir tane zincir gelecek şekilde. Bakın bu sıramızda 1, 2, 3, 4, 5 ikili fıstık, bir tane üçlü. Bu şekilde devam ettik. Toplamda 4 tane arttırma yaptık. Bakın 4 tane bu şekilde üçlü grubum oldu. Şimdi en son bitişi zincir çekmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir sonraki fıstığı buluyorum. Bakın zincir kısmı burada. Zincirden bir ilmek ötedeki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma yaparak üzerine almadan bakın bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle tutalım. Bu nokta önemli arkadaşlar. El ütüsü yapalım mutlaka. Elimizle şöyle şekillendirelim. Şimdi bu nokta bizim şapkamızın taban kısmı. Şapkamızı örerken bu ölçüyle devam edeceğiz. Şimdi benim artırmalarım bitti. Bu noktada mutlaka elinize bir metre alın ve arkadaşlar şapkanızın çapını ölçün. Bakın yaklaşık olarak 17,5-18 santime falan denk geliyor. Eğer sizin ölçünüz de 17 ve 18 santim arasındaysa ideal bir ölçüde, yetişkin için ideal bir şapka ölçüsü olacaktır. Şimdi şapkamızın taban kısmını bitirdik. Düz örgüleriyle devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Hemen devam edelim. Şablonumuzdan isterseniz gelin bir bakalım. 5. sırada kafa ölçüsünün taban ölçüsünü aldık. Maksimum arkadaşlar 18 santim olacak. Yani 17 ve 18 santim arasındaysa ölçünüz ideal ölçü arkadaşlar. Şimdi 6. sırada düz öreceğiz. Herhangi bir arttırma yapmayacağız. Her bir zincire bir çift fıstık yapacağız ve toplamda 28 çift fıstık elde edeceğiz. Toplamda 6. sırayla birlikte arkadaşlar 7 sıra düz öreceğiz. Şimdi o sıralarımızı nasıl yapacağız? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi bu noktada ipliğimi uzatıyorum. Çünkü fıstık yapmaya başlayacağım. Tığımın üzerine ilmeğimi alıyorum. Ve arkadan ilk ilmeğimi uzatarak ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum. 2, 3. Tığımın üzerinde 7 ilmek varken hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Çünkü bu noktaya bakın bir fıstık daha yapacağım. Tığımın üzerine alıyorum ve ikinci fıstığımı yapıyorum. Topluyorum. Bakın ilk fıstık işlemimi yaptım. Şimdi geçişini yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? Zincirimi buluyorum yine. Zincir olan kısma batıyorum. Bakın aradaki kısma batmıyorum. Burada zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve bu noktaya batıyorum. Ve ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum. 3 defa ipliğimi uzatıyorum. Topluyorum. Ve bir zincir. Neden? Çünkü araya bir fıstık daha yapacağım. Topluyorum. Evet, şimdi diğer zincire geçeceğim. Bakın burası geçiş. Geçiş olduğu için bu noktada zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1, 2 ve 3. Topluyorum. Bir zincir. Tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2 ve 3. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın arkadaşlar, bu sıramı da bu şekilde devam edeceğim. Her bir zincir boşluğuna çift fıstık yapacağım. Bakın buralara, bu arttırma yaptığımız noktalarda da bir zincir olan kısımlara hep arkadaşlar bir çift fıstık yapacağım. Sıra sonuna kadar toplamda 28 çift fıstık olacak. Yani şunlardan 1, 2, 3 bu şekilde 28 çift fıstığa tamamlayacağız. Sıra sonundan devam edelim. Evet, 6. sıramızın da sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, en son yine zincir çekmiyorum. Sadece ilmeklerimi topladım. Hemen bir sonraki fıstığımı buluyorum. Bakın burada zincir noktası. Zincirin bir önceki ilmeğine şöyle batıyorum. Arkadan bir ilmek alıyorum. Şu şekilde arasından ilmek kaydırma yaparak çıkartıyorum. Bu noktaya bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkıca ipliğimi de çektim ve makasla kestim.
Evet, bu şekilde arkadaşlar 6. sıramızı da tamamladık. Bakın şapkamız yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Artık toparlanıyor tepe kısmı. Şimdi diğer renkten devam edelim. İpliğimi parmağıma sardım. Hemen şöyle kilit işlemi yaparak başlıyorum. Aldım. Bitiş noktamı buluyorum. Evet, bakın burada bitirmiştim. Hemen bakın bitirdiğim noktanın zincir kısmına arkadan şöyle ilmeğimi geçirdim. İlmek kaydırmayla sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve buraya ilk fıstığımı yaparak başlıyorum. Şöyle ilmeğimi uzunca uzatıyorum. Üzerine aldım. Batıyorum. Ve ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. 2. Üzerine alıyorum. 3. Ve hepsini birlikte çıkartıyorum. Bir zincir. Tekrar üzerine al. Bir fıstık daha yanına hemen. 1, 2, 3. Ve topla. Şimdi geçiş yapacağım. Geçiş yapacağım için zincir yok. Hemen üzerine alıyorum. Bir sonraki zinciri buluyorum. Bakın burası. Hemen bu noktaya ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum. 2, 3 topluyorum. Bir zincir. Hemen yanına bir tane daha fıstık. 1, 2 ve 3 topluyorum. Bakın arkadaşlar, yapacağım işlem tamamen böyle, bu kadar. Her bir zincire, her bir zincirdeki boşluğa bir çift bakın fıstık yapıyorum. Bir önceki sırada da 28 çift fıstık elde etmiştik. Bu sırada da 28 çift fıstık edeceğiz. Bu sırada da 28 çift fıstık elde edeceğiz. Hemen gelin şablonumuza bakalım. Bakın şu an 7. sıra örüyorum. 7. sırada 28 çift fıstık. Sonra 8, 9, 10, 11, 12. 12. sıranın sonuna kadar toplamda arkadaşlar 6 sıra daha düz öreceğiz. Yani her bir sırada 28 çift fıstık elde edeceğiz. Şu an şapkamızın, hemen şapkada da göstereyim arkadaşlar nerede olduğumuzu. Bakın şu noktadayız. Düz öreceğimiz kısımdayız. Arttırmalarımız bitti. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu noktaya kadar arkadaşlar düz öreceğiz. Renk geçişlerimizi aynı yine ben bu sırada takip edeceğim. Şimdi 2 sıra daha açık renk, hasır rengi kullanacağım arkadaşlar. Sonra buradaki kiremit rengine geçeceğim. Sonra işte buradaki renge, sonra kahverengi. Bu şekilde devam edecek. Şimdi ikişer sıra devam edeceğim. Siz dilerseniz bütünüyle tamamıyla aynı renk örebilirsiniz. Yani renk değişimleri size kalmış arkadaşlar. Şimdi dilerseniz gelin bu 6 sırayı da tamamlayalım. Ben burada 3 renk değişimi yapacağım. 2, 4, 6 olarak devam edecek. En son arkadaşlar arttırma işleminden devam edelim. Evet, 12. sıraya kadar tamamladım arkadaşlar. Her bir sırada 28 çift fıstığımı tamamladım. Şimdi bu noktada size tekrardan bir ölçü vermek istiyorum. Şimdi artık şapkamızın terek kısmına geçeceğiz çünkü arttırmalara. Başlangıç noktasından itibaren şöyle tutalım. Şöyle arkadaşlar, başlangıç noktasından itibaren yaklaşık olarak 20 santim. Şimdi terek kısmındaki arttırmalara geçeceğiz şapkamızı. Sırada gelen renkteki ipliğimi alıyorum. Bir kilit işlemi yapıyorum. Nerede bitirmiştik? Hemen bulalım. Evet, burada bitirdik. Bu iplikleri daha sonra içerisinden de gizleyeceğim arkadaşlar. İpliğimi bıraktığım yerden bakın ilk gelen zincir boşluğuna batıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak ipliğimi buraya sabitliyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum. İpliğimi uzunca, bakın fıstık yapmaya başlayacağım. Uzunca bırakıyorum, şöyle tığımın üzerine aldım ve hemen ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Birinci uzatmamı yaptım. 1, 2 ve 3 topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen üzerine alıyorum ve tekrar aynı noktaya batıp ikinci fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1,
2 ve 3. Tekrardan topluyorum. Şimdi bu noktada zincir çekmiyorum. Devam edeceğim. Yalnız hemen gelin şablondan da bir bakalım. Terek kısmını ne yapıyoruz? 13. sıradayız şu anda arkadaşlar. Bakın şu an 13. sıramızı yapıyoruz. 13. sırada 2 çift fıstık yapıyorum. Bir tane arttır. Arttırmak neydi arkadaşlar? 3 tane aynı zincire 3 tane fıstık yapma işlemi vardı. Bu işlemi 9 defa tekrarlayacağız. Yani 9 defa arttırma yapmış olacağız. En sonda arkadaşlar bir çift fıstığımız kalacak. Onu da normal bir şekilde öreceğiz. Hemen devam ediyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? 2 tane bu fıstıktan yapacağız. Çift fıstıktan yapacağız. İlkini yaptım. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Bakın ilk gelen zincirim neresi? Burası. Zincirdeki boşluğumu buluyorum. Buraya batmıyorduk. Hatırlayalım. Hemen zincir boşluğumu buldum. Ve fıstığımı yapmaya başlıyorum. 2, 3. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya bir fıstık daha. 1, 2 ve 3. Topluyorum. Ve bakın 1 ve 2. 2 çift fıstığımı yaptım. Şimdi zincir çekmiyoruz. Dikkat. Çünkü geçiş noktasındayız. Bir diğer zincirimi bulup batacağım. Bakın şu nokta. Tığımın üzerine aldım. Hemen batıyorum. İpliğimi uzatıyorum. Ve ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum. Bu noktada 2, 3 ilmekleri topla. Bir zincir. Tekrar üzerine al ve aynı noktaya bir fıstık daha. 1, 2 ve 3 ilmekleri topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü buraya arttırma yapacağım. Yani aynı noktaya bir fıstık daha yapacağım. Hemen yapayım. 1 uzattım. 2 ve 3. uzatmam. İlmeklerimi topluyorum. Ve bakın arkadaşlar arttırmamı yapmış oldum. 2 fıstık, bir arttırma. Yani 2 tane ikili, bir tane üçlü. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bütün işlemim bu. 2 fıstık yapıyorum. İkili. Bakın bir zincir çekiyorum. Tekrar bu noktaya. 2, 3 ve topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar 2 fıstık ikili, bir tane üçlü yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bakın şu noktaya bir tane ikili gelecek. Sıra sonunda tekrardan o kısmı da sizinle paylaşayım. Şapkamızın terek kısmındaki arttırma yaptığımız ilk sıradayız arkadaşlar. Baştan itibariyle de 13. sıradayız. Şimdi sıra bitişine doğru geldim. Bakın ne yaptık? 2 çift fıstık, bir tane de arttırma, yani üçlü grup yaptım. 2 ikili, bir üçlü şeklinde devam etti. Toplamda 9 tane arttırma yaptım. Yani 9 tane üçlü grubum oldu. Şimdi arkadaşlar bu sıranın sonunda en son bir tane bakın zincirli boşluğum kalıyor. Buraya da normal ikili fıstık yapacağız arkadaşlar. 2 tane fıstık yapacağım. Hemen bakın şöyle arada bir zincir. Sonuncusunu da yapıyorum. 2 ve 3. Böylelikle terek kısmındaki ilk arttırma sıram da bitmiş oluyor. Hemen şu noktada bakın zincirimi buluyorum. Zincirimin bir gerisindeki ilmeğin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir üst sıraya başlayacağım. Şöyle tutalım şapkamızı, hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle arttırma yaptım. İlk sıra. Şimdi arkadaşlar 13. sırada şu şekilde saydığımız zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani tek tek fıstıkları saydığımız zaman 65 adet tek fıstığımızın olmuş olması gerekiyor. Şimdi 14. sıradan devam ediyorum. 14. sırada hiçbir arttırma yapmayacağız. Bir nevi düz öreceğiz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine bakın ilmeğimi uzunca tutuyorum, üzerine alıyorum ve yine zincirlere batacağız. Bakın şapkamızın her bir detayında arkadaşlar 2 fıstık arasında kalan zincirlere batıyoruz. Ara geçişlere batmıyoruz.
fıstıkların arasında çektiğimiz zincirlere batıyoruz. Hemen üzerine aldım. Fıstık yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3. Hemen topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şimdi aynı noktaya bir fıstık daha yapacağım. 1, 2 ve 3. Topluyorum ve bakın 14. sıramda da ilk fıstık çiftimi yapmış oldum. Şimdi bu sırayı tamamen bu şekilde çift fıstıklar yapacağım arkadaşlar. Geçişte zincir yok. Hemen diğer zincire batıyorum ve ilmeklerimi uzatarak fıstığımı yapmaya başlıyorum. Zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Tekrar battım aynı noktaya. 1, 2 ve 3. Ve bakın ikinci fıstık çiftimi de tamamladım. Şimdi bu şekilde tüm zincirleri arkadaşlar bakın şöyle zincir aralarına dikkat, geçişlere dikkat, geçişlere batmıyoruz. Sadece zincir aralarına batıyoruz ve bu şekilde arkadaşlar fıstık çifti yapıyoruz. Peki 14. sırada kaç adet olacak arkadaşlar? Sıra sonunda toplamda 37 çift fıstık elde etmiş olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar 14. sıramı da bitirmek üzereyim. Bakın son fıstığımı yaptım. Yine bakın bitişlerde ne yapıyorduk? Zincir çekmiyoruz. Çünkü geçişte zincir yoktu. Hemen bakın fıstığımın buradaki zinciri buldum. Bir ilmek gerisinden batıyorum. İlmek çıkartıyorum buradan. İlmek kaydırma yaparak sıramı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpliğimi sıkıca böyle sıkılıyorum ve kesiyorum. Ve 14. sıramda tamamladım. Terek kısmında başlangıçta arkadaşlar terek kısmında ikinci sırayı da bitirmiş oldum. 14. sırada da toplamda bakın şöyle tek tek sayarsak 1, 2, 3, 4 yani fıstık çiftlerini bir tane sayarsak toplamda 37 çift fıstık elde etmiş olmamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki renkten devam ediyoruz. Hemen kilit işlemini yapıyorum. Nerede bitirdik? Bakın burada bitirdik. Ben buraya en yakın zincire battım. İlmek kaydırmayla ipliğimi sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. Ve başlıyorum fıstığımı yapmaya. İlmeğimi uzattım. Bakın hemen üzerine aldım. Ve ilk fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3 topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve devam. Tekrar aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. 2 ve 3 fıstığımı topluyorum. Ve bakın arkadaşlar ilk başlangıç fıstığımı yaptım. Hemen şablonumuza gelin bakalım. 15. sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 çift fıstık yapıyoruz. Bir arttır. Yani bir arttır dediğimiz neydi? Bir zincire, bir ilmeğe 3 tane ayrı ayrı fıstık yapıyoruz. Aralarda bir zincir olacak. Bunu 5 defa tekrarlıyormuşuz. Yani 5 arttırma yapıyoruz. En son bir ilmeğimiz kalacak. Buna da sadece bir çift fıstık yapacağız arkadaşlar. 15. sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Gelin ilk kısmı birlikte yapalım. Birinci fıstığımızı yaptım. Devam ediyorum. İkinci fıstığımıza geldi sıra. İkinci çift fıstığımıza daha doğrusu. Aralarda zincir yok ama aynı ilmeğe bakın. Fıstık yaptığımız zaman arada bir zincir var. Artık bunu da öğrendik. Şapkamızın sonlarına doğru geldik zaten arkadaşlar. Bakın ne oldu? 1, 2. 2 çift fıstık yaptım. Devam ediyorum. Üçüncü fıstığımdan. Üçüncü çift fıstığımdan daha doğrusu. Hemen topladım. Bir zincir araya. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya. Bir fıstık daha. Bunları da topluyorum. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 ayrı ayrı 3 tane fıstık yaptım. Devam ediyorum. Hemen zinciri buluyorum. Bakın araya batmıyorum. Zincire batacağım. Hemen 4. çift fıstığımı yapıyorum.
Evet, 1 2 3 4. Şimdi 5. çift fıstığımı yapacağım. Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane fıstık yaptım. 5 çift fıstık. Şimdi bu noktaya arttırma yapacağım. Arttırma yapmak nasıldı? Aynı noktaya arkadaşlar 3 tane fıstık yapıyorum. Topladım. Bir zincir arada üzerine aldım ve ikinci fıstığımı yapıyorum. Topluyorum. Bakın arada bir zincir ve üçüncü fıstığımı topluyorum. Artık burada zincir yok. Bakın ne yaptım? 1 2 3 4 5 ayrı ayrı 5 çift fıstık. Daha sonra arttırma. Yani aynı ilmeğe 1 2 3 tane ayrı ayrı fıstık, aralarda bir zincir var. Şimdi bir sonraki zincir kısmına geçerken bakın burada zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Direkt fıstık yapmaya başlıyorum. Ve topladım. Arada bir zincir. Hemen bu noktaya bir fıstık daha. Ve topladım. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde devam edeceğiz. 5 çift fıstık, bir tane arttırma. Sıra sonunda bir tane ilmek kalıyor. Ona da bir çift fıstık yapıp sıramızı bitireceğiz. Toplamda şu şekilde üçlü gruptan arkadaşlar 5 adet olacak. Yani 5 tane arttırma yapmış olacağız. Evet arkadaşlar, bakın son sırada son ikili fıstığımı da yaptım. Evet, hatırlayalım, bu sırada ne yaptık? İkili fıstıklarımızdan 5 adet ayrı ayrı yaptık. Sonra bir tane arttırma yaptık. Yani üçlü grubumuzu yaptık. Bu işlemi arkadaşlar 5 defa tekrarladık. Yani 5 kere arttırma yapmış olduk. Bakın en sonuncu arttırmam burada. Daha sonra bu ilmeğe de yine bir çift fıstık yaptık. Ve bu sıramı da bitirdim. Şimdi bitişte ne yapıyoruz? Bakın burada zincir çekmiyorduk. Hatırlayalım, geçiş olduğu için. Hemen zincirin yanındaki ilmeğin tepesine, fıstığın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkardım. İlmek kaydırmayla sıramı bitiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve arkadaşlar şimdi şapkamızın son sırasındayız, hem de terek kısmında son sıradayız. Burada artık arttırma yapmayacağız. İkili fıstıklar yapacağız arkadaşlar. Her bir zincir boşluğuna ikili fıstıklar yapıyoruz. Topladım, bir zincir çektim, tekrar üzerine aldım ve ikinci fıstığımı yapmaya başladım ve topladım. Evet, bu şekilde arkadaşlar her bir zincir boşluğuna, bakın her bir zincir boşluğuna ikili fıstıklardan yapıyoruz. Böylelikle 16. sırayı da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, son sıramızda da bakın son fıstığımızı da yaptık. Ne yapıyoruz? Zincir çekmiyoruz yine burada. Hemen baştaki fıstığın zincir kısmını buluyorum ve ondan önce gelen ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve ilmek kaydırma yaparak sıramı bitiriyorum. Bir tane zincir çekip şöyle sıkılıyorum ve bu noktada ipliğimi kesiyorum. Ve böylelikle arkadaşlar şapkamızı da bitirmiş olduk. Şapkamızda kalan bu iplikleri de böyle bakın bir tığ yardımıyla şöyle içerilerinden gizliyoruz. Ve en son gizledikten sonra uçlarını da kesiyoruz. Şapkamızın bitmiş halinde hemen size ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle başlangıç noktasından tutuyorum. Bakın ortalama olarak arkadaşlar 26,5 veya 27 santim diyebiliriz. 26 santim ile 27 santim arasında. Evet, iki renk de şahane oldu. Dilerseniz bakın modeli çıkarmadan önce yaptığım gibi rengarenk çalışabilirsiniz. Dilerseniz de böyle daha sade renk tonajları kullanabilirsiniz.
Şapkalarımıza herhangi bir ütüleme işlemi yapmayacağım. El ütüsüyle elimle böyle fon vererek yaptım. Yapısını da çok fazla bozulsun istemiyorum arkadaşlar. Kololama işlemi de yapmayacağım. Çünkü fıstık görünümü böyle çok güzel bir dokusu var. Kalın bir dokusu var. Kalıp gibi duruyor. O yüzden kololama işlemi de yapmayacağım. Yalnız sizin ipliğiniz ince ise veya işte elinizde daha kalıp gibi değil de daha seyrek düştüyse arkadaşlar kololama işlemi de yapabilirsiniz. Kololama işlemi nasıl yapılıyor? Bununla ilgili videoyu açıklamalar kısmına yer vereceğim. Bir de şuradaki bağlantıyı da koyacağım arkadaşlar. Kanaldan bulabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar bir örgü projesinin daha sonuna geldik. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.